Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte çikolatalı sufle yapacağız. Çikolatalı sufle yapması son derece kolay, çok lezzetli, dünyanın en popüler tatlılarından bir tanesi. Nedense yapması zor gibi gelir çoğu insana, biraz göz korkutur. Halbuki aslında hiç gözünüzün korkmasına gerek yok, yapması gerçekten son derece kolay. Sadece dikkat edilmesi gereken birkaç tane önemli ipucu var. Ben de bu videoda o ipuçlarını sizlerle paylaşacağım. Lafı fazla uzatmadan hemen ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 150 gram çikolatam var, 2 tane yumurtam var, 3 yemek kaşığı şekerim var, 1,5 yemek kaşığı tereyağı kullanacağım, yarım yemek kaşığı kakao kullanacağım, biraz tuz kullanıyorum, 2-3 yemek kaşığı pudra şekeri, bir o kadar da krema kullanacağım. Onları tatlım bittikten sonra süslemek için kullanacağım. Şimdi ilk işlem olarak şurada benim bir sos tavamın içinde hafif sıcak, yavaş yavaş kaynayan bir suyum var. Onun içine kasemi koyuyorum. Altını şöyle biraz daha açayım. İçine çikolatalarımı koyuyorum. Altı çok açık değil, orta ateşte. Çok fazla açarsanız çikolatalarınızı yakarsınız. Üzerine de şu 1,5 yemek kaşığı tereyağının 1 yemek kaşığını koyuyorum. İkisinin güzelce erimesini bekleyeceğim. Eridikten sonra devam edeceğiz. Çikolatam güzelce eridi. Şimdi artık altını kapatıyorum. Bu işlemi aslında mikrodalgada da yapabilirsiniz ama ben benmari usulü yapmayı tercih ediyorum. Çünkü mikrodalgada çikolatanızı yakma riski vardır. Eğer yapacaksanız onu kısa aralıklarla takip ederek, kontrol ederek yapın, çikolatanızı yakmayın. Şimdi onu artık benmarimden alıyorum ve soğuması için şöyle bir köşeye koyuyorum. Biz de o soğurken o sırada sufle kaplarımızı hazırlayarak işleme başlayalım. Bunun için ben bugün şöyle bir sufle kabı kullanıyorum. Ama siz fırına, ısıya dayanıklı herhangi bir kabı kullanabilirsiniz. Şimdi sufle kabımı tereyağıyla alıyorum. Şöyle ben bunun için bir eldiven kullanıyorum. Ama isterseniz elinizle de ya da bir havlu kağıtla da yapabilirsiniz. Üçünü de ilk önce güzelce tereyağımla birlikte yağlıyorum. Daha sonra yağladığım kapların içine şurada ayırdığım 1 yemek kaşığı şekeri koyuyorum. Ve bunu şöyle elimden biraz yardım alarak kabımın her tarafına güzelce eşit bir şekilde gelmesine gayret gösteriyorum. Bu hem suflenizin daha güzel kabarmasına yol açacak hem de aynı zamanda o şekerle bitter çikolatanın tadı birlikte olunca güzel bir lezzet katacak. Hepsine güzelce şekerliyorum. Bunu daha acı bir lezzet istiyorsanız kakao ile de yapabilirsiniz. Ama zaten ben bugün bitter çikolata kullanıyorum. Ayrıca biraz kakao da katacağım. Ondan dolayı şekerle yapmayı ben tercih ediyorum. Şimdi sufle kaplarım da hazır. Gelelim artık suflemizi yapmaya. Ben bugün bir ayaklı mikser kullanacağım. Ama isterseniz el mikseriyle de gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Onun için şöyle mikserimin içine ilk önce yumurta sarılarımı koyuyorum. İçine şekerimi koyuyorum. Ve de kakaomu koyuyorum. Kakao eklemenize gerek yok. Ama kakao o bitter çikolatanın tadını daha da zenginleştiriyor. Çok hafif de bir acılık katıyor ve ben o acılığa bayılıyorum. Ondan dolayı kakao ekliyorum. Şimdi mikserimin kapağını kapatıyorum. Ve hepsi güzelce karışıncaya kadar yaklaşık 3 dakika onları çırpmaya bırakıyorum. Yumurtalarımın sarılarını, şekerim ve kakaomla birlikte tam 3 dakika çırptım. Bu arada da erittiğim çikolatam hafif ılındı. Çok sıcakken eklemek istemiyoruz. Şimdi bunların ikisini birleştireceğim. Şöyle mikserimin ucunda kalanı da alayım. Ve de bu karışımı çikolatalarımın içine döküyorum. Güzelce spatula ile karıştıracağım. İyice ikisinin iç içe geçtiğini göreceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Yumurtalı şekerli karışımımı çikolatama güzelce yedirdim. Hepsinin aynı renkte olduğunu gördüğünüz zaman olmuş demektir. Güzel bir macun kıvamına geldi. Bu kıvamı arıyoruz. Şimdi yumurta beyazlarını çırpacağız. Ama yumurta beyazlarını çırpmadan önce mikserimizin ve kullandığımız kasenin iyice temiz ve kuru olması çok önemli. Eğer birazcık bile ıslak kalırsa yumurta beyazınızın güzel form almasına engel olacaktır. Bu çok önemli bir püf noktası. Ben de ondan şimdi mikserimi ve kasemi güzelce yıkayacağım, kurulayacağım. Ondan sonra yumurta beyazlarını çırpacağız. Kasemi güzelce yıkadım, kuruladım. Şimdi yumurta beyazlarını çırpacağım.
Ben ayaklı mikser kullanıyorum. İsterseniz el mikseriyle de yapabilirsiniz. Hatta çırpma teliyle de yapabilirsiniz ama biraz kol kası çalışmış olursunuz. Şimdi yumurta beyazımı mikserimin içine alıyorum. 2 tane yumurta beyazımı ve de içine tuz koyuyorum. Bu da o kar kıvamına gelmesi için çok işinize yarayacak bir malzeme. Tuz da işimizi biraz kolaylaştırıyor. Şimdi mikserimin kapağını kapatıyorum ve yumurta beyazlarım iyice bir kar kıvamına gelene kadar, iyice koyulaşıncaya kadar onları çırpıyorum. Yumurta beyazlarım da oldu. Benim makinem çok güçlü olduğu için çok kısa sürede oldu. Siz de iyice bir kar kıvamını görmeden durmayın. Şöyle nasıl olduğunu anlayacağız. Şöyle tuttuğunuz zaman eğer düşmüyorsa o zaman tamamdır demektir. Şimdi bunu ben çikolatamın içine koyacağım ama 3 seferde koyacağım. Hepsini aynı anda koymuyorum. Ve de her bir koyuştan sonra ilk önce şunu alayım. Her bir koyuştan sonra şöyle spatulamla dışarıdan içeri doğru karıştırarak onu güzelce yedireceğim. Hepsini yaptıktan sonra devam edeceğiz. İlk posta tamam. Bunu yaparken spatula ile yavaş yavaş yapıyoruz. Çünkü o yumurta beyazının formunu bozmak istemiyoruz. Hepsinin aynı renge geldiğini gördüğünüz zaman da devam edebilirsiniz demektir. Şimdi ikinci postayı da ekliyorum. Bunu da güzelce karıştıracağım. Ondan sonra en son kalan yumurta beyazını da ekleyeceğim. Ve suflelerimiz pişmeye hazır olacak. Sufle karışımım pişmeye hazır. Şimdi onu önceden yağladığım ve şekerlediğim sufle kalıplarının içine eşitçe döküyorum. Benim bugün verdiğim tariften 3 tane sufle çıkıyor. İsterseniz 2 katını yapıp daha da fazla yapabilirsiniz. Daha sonra onları 180 derecede önceden ısıttığım fırında yaklaşık 13-14 dakika kadar pişireceğim. Ondan sonra hazır olacaklar. Ama ilk önce bütün kaplarıma güzelce koyuyorum. Benim suflelerim 180 derecede önceden ısıttığım fırında tam 13 dakikada piştiler. Onları fırından aldım. İnanılmaz kokuyor mutfağım. İlk önce onu söylemeliyim. Şimdi de hazırlayıp tadacağım. Ben sufle yaparken biraz krema ve pudra şekeriyle birlikte servis ediyorum. İlk önce içi akışkan, harika gözüküyor. Onu söylemeliyim. Şimdi içine biraz krema koyuyorum. Bunda ölçü vermiyorum. Tamamen kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz kremasını. Bazıları daha çok kremalı sever, bazıları daha az kremalı tercih eder. Siz kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Üzerine de pudra şekerini şöyle elimle döküyorum. Yine aynı şekilde isterseniz daha çok pudra şekeri kullanabilirsiniz. Şimdi biraz da tadacağım. Bakalım tadı nasıl olmuş. Çok güzel gözüküyor. Böyle alayım. Gerçekten harika. Ben bitter çikolata çok sevdiğim için benim için mükemmel bir lezzet. Ama isterseniz siz biraz bitterli sütlü çikolatayı karıştırıp da yapabilirsiniz. Sırf sütlü çikolatadan da yapabilirsiniz. Gerçekten olağanüstü olmuş. İçi çok akışkan, krema ile ve pudra şekeriyle de birlikte muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. İşte çikolatalı sufle yapmak bu kadar kolay. Umarım siz de evinizde yaparsınız. Eğer yaparsanız her zamanki gibi Instagram üzerinden fotoğraflarını benimle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşça kalın.